Biz geldik efendim, merhabalar. Pelinçini ben. Pelinçinin YouTube kanalını izliyorsunuz. O girişte şöyle arkasını dönmüş havalı duran kadın, Allah sizi inandırsın benim. Ne güzelmişim ayol gençken diyorum. Hoş geldin Onur'um, nasılsın? Hala gençsin. Hoş bulduk Pelin'cim. Hala genç ve güzelsin. Ayım, o fotoğrafta pek bir havalıyım. Hani her böyle gördüğünde diyorum ki ulan bir yerime bir şey mi yaptırsam, ama tövbeler ettim. Bir iki sene estetik yaptırmayı planlamıyorum sevgili seyirciler. En azından bir sene bir yerime elletmeyeceğim. Peki Yani bugün bir sene sevgili Onur canlı Akay yayın yapalım, karşınızda. ondan sonra yap. Yoksa kalkamıyorum değil mi? Yatıyorum 3 ay kalkamıyorum. Bir sene sonra. Şimdi biz bugün Onur'la biliyorsunuz daha önce Bülent Ersoy, sevgili Bülent Ersoy, efendim Zeki Müren dosyaları yaptık. Dosya, özel magazin dosyaları yapıyoruz. Yani Türkiye tarihine geçmiş, hiçbir zaman unutulmaması gereken, her zaman her jenerasyonun bilmesi gereken isimlere özel yayınlar hazırlıyoruz, dosyalar. Bugün de Gönül Yazar hanımefendiyle ilgili bir yayınımız olacak. Onur'a ben sorular soracağım. O tabii ki bizim bilmediğimiz bir yerden Gönül Yazarı bize anlatıyor olacak. O yüzden kıymetli bir yayın. Tarihe geçmesi gereken, böyle arşiv niteliği taşıyan bir magazin yayınında daha karşınızdayım diyorum. Ve şimdi hemen başlayalım o zaman. Nevzat Bey de hazır. Onur, Gönül Yazar'la ilk ne zaman tanıştın sen? Hatırlıyor musun? Evet. 1999 yılında A'dan Z diye bir program vardı. Hatırlıyorum. Esra Ceyhan'dı Evet. sunucusu. İmam nikahlı evli miyiz diye sordu Gönül Hanım'a. Nasıl? Yani Onur Akay'la Gönül Yazar imam nikahlı evli mi diye sordu. Esra Hanım'a Gönül Hanım sordu, öyle mi? Evet. Bak, dakika bir gol bir bölüme girdik. Nasıl böyle bir soru soruyor? Tanıştınız ve imam nikah bölümüne bu kadar hızlı nasıl geldiniz? Yani bir yerde çıkmış. Gönül Hanım da bana imzaladı. Keşke onu da alıp da gelseymişim. Benim torunum var yani dedi. Ben evli değilim Onur Akay'da dedi. Sonra da Profesör Doktor Tamer Dodurgan'ın çok güzel bir konserinde, işte bu fotoğrafta da görülüyor. Çok güzelsin. Birlikte 9 tane falan bir şarkı söyledik. Bütün seyirciler mest olmuştu. Türkiye'ye gelmiş en büyük seslerden biridir. Sana bir şey söyleyeyim mi bu arada? Şu fotoğrafı şimdi büyüttük ya. Sen sahnede, ya sen normalde de çok böyle albenili birisin, tamam mı? Hani böyle vardır ya, bazı insanlar için aurası var derler. Sen sahnede, bence seni izleyen insanlar böyle ağız açık izliyor. Bak şu an şu fotoğrafa baktığımda hani böyle Tarkan'da falan olan bir böyle bir parlama oluyor ya. Bak o var ha, ben anladım. Ben çünkü sevgili seyirciler, şöyle bir şey var. Biz Onur'la yayın yapmaya başladığımızdan beri ben birçok kişiden hep şunu duyuyorum. Sen Onur'u sahnede gördün mü, işte izledin mi falan. Ben de diyorum ki hani sesini biliyorum, tanıyorum. Fakat sahnede neye dönüştüğünü bilmiyorum, izlemedim. Şu fotoğrafta gerçekten arkadaşım, sen bence sahnede çok acayip bir şey yapıyorsun izleyenlere Onur. Eminim yani. Şu duruşuna falan, şu haline bir bak. Orada Farkında da mısın? sanırım şu şarkıyı okuyoruz. Tabii 9 şarkı için ama ben hissediyorum şu an. Eminim ki dertliyim ruhuma icranımı sardığımda yine. Onu Her günüm okuyorsun. Leyla diyor orada Gönül Hanım. Vallahi çok enteresan. Yani hani gönül yazar kızar, ama burada sen gönül yazardan daha çok, yani insan önce sana bakıyor fotoğrafta. Peki tanıştınız. Sonra arkadaşlığınız, ahbaplığınız nasıl ilerledi? Yani senin böyle telefonda konuştuğun, görüştüğün, yakinen bildiğin biri değil mi gönül yazar? Tabii, tabii. Çok kere bana röportajlar vermiş. Ee, Çok kere görüşmüş. Hatta Ertekin kafe vardı Ortaköy'de. O da Hatırlıyorum. rahmetli oldu. Hıncal Uluç gelirdi. Hep beraber otururduk. Hayatımda gördüğüm e, hem fizik olarak hem ses olarak en güzel kadınlardan biri. Gerçekten öyle. Ben de gördüm yani. İnanılmaz. Çok acayip. Yani böyle müthiş bir enerjisi var. Peki bu kadar röportaj yaptı falan diyorsun. Şimdi gönül yazar deyince akla şöyle bir şey geliyor. Gönül yazar çok evlilik yapmış biri. Değil mi?
Yani Seda Sayan gibi insanın aklına gönül yazar deyince evlilikleri geliyor. Ben buna şöyle bakıyorum. Demek ki gönül yazar gerçekten aşka aşık falan biri. Yani çok kolay aşık oluyor mu? Ya da mesela kaç evlilik yaptı? Sana anlatmıştır. Bunlardan hangisi böyle içinde yaradır? Hangisi ah unutulmazdır falan. Onu bana biraz anlatsana. Aşk hayatı nasıldır gönül yazarı? Evet, gönül yazar aşık olur olmaz evlenmeyi arzu etmiş hep Hı hı. Pelin'cim. Fakat o kadar ilginç ki belli bir sayıda evleniyor. Sence kaç kere evlendi? Yani 5'ten çok olduğunu tahmin ediyorum. 8'den azdır diye düşünüyorum yani. 6, 7 bir şey Evet, mi? 7 diyorlar ama 7 de değil. 6 kere evlendi. Nasıl? Mesela 7 bir değil futbolcu var. 6 ki. kere evlendi. Bir futbolcu var meşhur. Kim ayol? Şimdi fotoğrafını da ekrana getirirler. Ha, O dönemin en meşhur Metin Oktay'dan bahsediyoruz diye düşünüyorum. Ha, Metin geldi. Oktay. Onunla evlenmedi ama herkes onunla da evlendi zannediyor. Ama aşk yaşadılar mı? Öyle bir şey yok. Sadece hayır aşkla yaşamadı. Sadece filmde oynadılar. Ha, Allah Allah. Biz onu ama mesela aradığımız zaman arama motorunda kocası olarak çıkıyor anladığım kadarıyla. Yok, Peki, o doğru değil. Gülün Hanım da çok defalar açıkladı bunu ama bir türlü insanlar bilemedi. Gülün Hanım'a ben dedim ki, ben de bilmediğim zaman sordum. Siz Metin Oktay'la da mı evlendiniz Gönül ablacığım dedim. Ay dedi, keşke evlenseydim dedi. Bütün stat Gönül yenge diye bağırırdı dedi. yani evet maç iyi Gurur gittiğinde duyardım dedi, gurur duyardım dedi onunla evlenmekten. yani tabii ki öyle de düşünüyorum. Maç iyi gittiğinde iyi bağırıyorlar, kötü gittiğinde kötü bağırıyorlar. Bu da riskli iş. Peki kimi en çok sevmiştir Onur ya? Yani hani gerçi çok zor. Bu kadar hani bak bunlar kim? Bu çok özel bir fotoğraf. Ona geleceğiz. Ama Ha, şöyle başlayalım. Şimdi tamam. Gülün Hanım yaşı tabii çok güzel. İzmir'de dünyaya geliyor. Hı hı. Yaşını büyütüyorlar ki Ankara Radyosu'na girsin diye. Ha, 15 yaşında falan Necdet muhtemelen. Yazar. Hı? İlk evliliği Necdet Yazar'dır. Devlet yazar. Peki yani o zaman şey mi yapıyorlar? 15 yaşında hani sahneye çıkabilsin diye 18 yapıyorlar. Sibel Can gibi biraz. Sibel Can'ın da yaşını büyütüyorlar sahneye çıkabilsin Hayır diye. hayır. TRT Ankara Radyosu'na girsin diye. Peki sonra giriyor Ankara Radyosu'nda TRT başlıyor. Ankara Sonra nasıl? Radyosu'nda yetişiyor. O Güzel kadar yet. güzel bir musiki eğitim alıyor ki zaten pırıl pırıl bir ses, inanılmaz bir üslup. Ee, Ankara'da tabii Ha, Melahat Pars'ın da komşusu. Yine çok değerli bir sanatçı. Ee, Parası da yok Gönül Hanım'ın. Senin gazinolara çıkman gerekiyor. İşte onu İstanbul'a getiriyor. Parası yok ama o hanımefendi ayarlıyor. İstanbul'a geliyorlar. ve gazinoya çıkmaya başlıyor. Ve Gazinoya. Fahrettin Aslan Gönül yazarı görüyor. Sonra ne oluyor? Fahrettin Bey gördükten sonra Fahri Ama Bey tabii herhalde böyle direkt astrolojisi olmuyor. ne O oluyor? orgenerallik yılları. Gönül yazar e, şeyden başlıyor. Üst teğmenlikten başlıyor. Yani alt kadroda mı çıkıyor önce? Tabii Kimin alt kadrosunda çıkıyor? yıllarca çalışıyor. Oradan çıkıyor, başka sahneler alıyor. Para kazanıyor. İzmir'de, fuarda sahne alıyor ama Fahrettin Aslan'a diyor ki artık benim de orgeneral olmam lazım diyor. Fahrettin Aslan bir gün ona sürpriz yapıyor. Hadi gel Gönül diyor. Bir de bakıyor ki Maxim'in işte bu fotoğraftaki gibi en üstte Gönül yazar yazıyor. Öyle bir mutlu oluyor ki. Peki zorlanmış mı? Bu gazino dönemleri böyle hep zorludur, rekabet vardır, o vardır, bu vardır. Neler anlatırdı sana? Yani kolay bir şey değil gönül yazı. Olmaz mı? Tabii zorlanmıştır. Zorlanmıştır. Ama güzellik var, ses, üslup var.
fevkalade güzel okuyor. Ankara Radyosu'nda yetişmiş. Kesinlikle zorlanmıştır. Çok kıskanılmıştır. İşte onları Yani söyle bana. Mesela en çok kim kıskanmıştır sence? Hiç anlattı mı sana? Şu çok kıskandı efendim, beni. Kim kıskanmıştır en çok? Hani şu çok kıskandı beni, şundan çok çektim falan dediği biri var mı bu sektörde? var tabii. Yani şimdi o dönemin isimlerinin hepsi değerli olduğu için ben o ismi vermeden şöyle bir şeye geçmek istiyorum. He. Bir gün Gönül Yazar şimdi her insanın bir evliliği var ve birinci yılda kutlanır evlilik yıl dönümü. Tamam. 6 kere evleniyor. Dolaba da şarabı koyuyormuş. Ya da şampanyayı, artık neyi koyuyorsa Gönül abla. Ama Hı. Pelin'cim kesinlikle 6 evliliğin 6'sında da birinci yıla gelmeden ayrılıyor. Ve böyle bir Kutlayamadı. güzel kadın. Hiç Evet. evlilik. Hiçbir Niye zaman birinci yıl dönümünü kutlayamadı. Peki niye ayrılıyor? Yani hep sebep aynı mı? Neden ayrılıyormuş? Hep sebep aynı değil. Çeşitli sebepler. Şimdi mesela nereden başlasak? Birinci evlilik Necdet Yazar. Tamam, yazayım ben, dur kağıt kalem. Ondan Necdet, tamam. Necdet Yazar birinci evlilik, tamam. evet. Hı Onunla evleniyor. hı. Tabii o zaman Ankara Radyosu'nda zaten soyadı oradan geliyor Gülün Hanım'ın. 16 yaşındayken mahkeme kararıyla annesi de imza atarak yaşı büyütülüyor. Hı. 2 yıl sonra ayrılıyorlar. Devam etmiyor. Sonra ikinci kocayı biliyor muyuz? İkinci evliliği 1956 yılında 47 yaşındaki fabrikatör Bedi Çapa. Bedi Çapaları duymuşsundur. Evet. Çapa ailesi. İzzet Çapa'nın nesi oluyor ayol? Ben anlamam. Akrabası İşte değil mi? akrabaları. Ha, Tabii. okey. Peki bu evlilik ne kadar sürüyor? Ee, Yani 56'dan 63 yılına kadar sürdüğü söyleniyor ama bir yıl bile değil aslında. Kağıt üstünde sürüyor ama sürmüyor gibi falan. Peki ya bu kadar böyle tamam, tek tek sayalım mı, yoksa kimle en çok mutlu oldu sence? Esas unutamadığı, esas hayatının dönüm noktası olan eşi hangisi sence? Sen biliyorsun. Onlar ayrı. Ee, e, Sonra Özden Çelik diye bir isimle evleniyor. O herhalde orada da fotoğraf var yönetmenimizde. Özden Çelik. Üçüncü Evet. Çapalar. Ben Üçüncü. de not alayım. Tamam. Özden Çelik buradakilerden biri midir? Tabii. Şimdi ben kitabımı da alayım buradan. Ne diyor? Şimdi bir şarkı vardır Pelin'cim. Hançeri aşkınla ey yar, sinem üzere vurma hiç. Ankara'da yaşardı Halil Soyyer söz yazarı. Bestekarı ayrı Ekrem Güler. Ben de Halil Soyyer'in yanında işte Gün Yazar'la da öyle benim hakkımda bir dedikodu çıkınca şey demişti bana, nazire olarak. Dedi ki vallahi dedi Onurcuğum, eğer gerçekten evleniyorsan şahit ben olurum dedi. Hocam öyle bir şey olabilir mi? O benim efsane sanatçı, en sevdiğim sanatçı. Neden şahit olursunuz ki dedim. Şimdi hemen arkada görünüyor bu fotoğrafta. Şöyle biraz kaydırsak. Şu bana doğru gelen yerde muhtemelen İşte tahmin ediyorum. Özden Çelik'le evleniyor. Arkadakini tanıyan var mı aramızda acaba?
sormaya korkuyorum. Kim? Orhan Boran. Aa, evet. Ay, evet, tanıdım, evet, Evet. tanıdım tabii ki. Tabii tanıdım. Yani bir dönem şu an izleyenler arasında benim jenerasyondan olanlar çıkaracaktır. Gençler arama motoruna lütfen yazsınlar ama çok şahit Tabii. mi Orhan Bey burada? Takvimci meşhur sunucu Orhan Evet. Boran şahitleri oluyor. Ha. O zaman Özden Tabii Bey de Özden çok hoş bir adammış ya. Değil mi? ama hemen ayrılıyorlar yine bir yıl olmadan. Bu sefer Orhan Boran'la aşk yaşıyor. Yani gönül yazar şahidiyle aşk yaşıyor. Dur. Gönül, yani bunu yazalım, bu KJ'ye yazalım bunu Nevzat Bey, değil mi? Bak hemen kaçırım. Nikah şahidiyle aşk yaşıyor. Bunu hiç sordun mu Onur peki? Yani Gönül abla, hani o zaman böyle o nikah şahitliğini yaparken aklında mıydı falan diye sordun mu? Çünkü yani bu nadir olacak bir şey. Hani Tabii Gönül Hanım aşık ama gönül yazarı herkes, bütün erkekler beğeniyordur tabii. Ama Orhan Boran da demek ki o zaman beğeniyormuş. Ayrılır ayrılmaz herhalde gönül yazarı tavladı. Gönül Hanım da aşık oldu ki aşk yaşadılar. yani Orhan Bey bağrına taş basıp Bu göğsüne en şahit. büyük aşklarından biri aslında Orhan Boran. Ha, şaşırmadım. Demek ki adam bağrına taş bastı. Dedi ki ben, dedi, ne yapayım, dedi. Şahit oldu. Sonra baktı ki ayrılınca da böyle hani hafif yasak tırnak içinde başlayan aşklar biraz daha tutkulu oluyor. Kabul edelim. Değil mi? Tutkulu bir aşktır. Ne kadar sürmüş onların evliliği peki? Tabii. Yok onlar evlenmedi. Sadece aşk yaşadılar. Gördün mü bak. Hep böyle, hiç şaşırmıyorum. Peki bu aşktan sonra bir sonraki eşimiz 4 numaralı eş kim? O da işte bu evlilikten sonra aşk yaşıyor. Ondan sonra 1972 yılına geliyoruz. İş Tamam. insanı Ercan Akın'la evlilik yapıyor. Ercan Akın. Bu da 10 gün sürüyor. Nasıl ya? Ay, Hande Ateizm'den sonra niye 10 gün sürüyor onu? Onu da sorduğumda bana bazı şeyler anlattı. Yani ailesiyle ilgili bir durummuş İstenmeyen gelin mi olmuş? beyefendi. Gönül yazar istenmeyen gelin mi? Evet öyle şeyler de yaşadı. Hatta sonra kızını çok seviyor Yasemin Hanım'ı. Hı hı. Onun için bile yani onun yanında olabilmek için bile Amerika'da olan biriyle de evleniyor. Şimdi Yasemin Hanım kızı Ercan Bey'den mi? Hayır. O ayrı. O da işte asıl aşkı. E, En büyük aşkı. Bir Hürriyet dakika. gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'den. Ha, tamam, şimdi yani gönül yazarın, benim gibi hiç bilmeyenler için, gönül yazarın Yasemin kızı. Simavi evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Yasemin Simavi. Erol Simavi ile evlendi diye düşünüyorum. O zaman Erol Simavi kaç numara? Yani beşinci eşi mi? Evlenmedi. Hayır. Erol Simavi ile hiç evlenmeden çocuğu oldu. Evlenmedi. Tamam. O zaman biz hala 5 numaralı kocayı bulamadık mı şu an biz? Yani Şimdi zamanlama şaştı bulacağız. bende. Yani şey Ay, ne oldu. güzel. Ama gönül yazarın çocuğu Erol Simavi'den tabii Gönül Hanım'ın sahne çalışmaları, yoğunluğu, işte Erol Simavi zaten Hürriyet gazetesi. Koskoca Erol Herkes Simavi. tabii. Bir oteli yani işte otelin ismini versem olur mu bilmiyorum. Ben tahmin ediyorum hangi otel olduğunu. Ver. Taksim'deki meşhur otel diyelim. Tamam. Orayı ev gibi yapıyor yani. Birkaç odasını böyle kendine göre hazırlıyor. Herkes, bütün ünlü isimler orada Erol Simavi'yi ziyaret ediyor. Gönül yazarın işte kızının babasıdır. Ama Erol Simavi de Gönül yazarı seviyor. Fakat Belma Hanım da Yasemin'i büyütüyor. Belma Simavi Erol Simavi'nin kardeşi bu arada. Yasemin'i neden o Belma büyütüyor? Simavi Erol Simavi'nin karısı. Nasıl, bir dakika ya? Haydi bakalım. Bir dur ayol. Bir saniye. Şimdi
Erol Simavi evli mi Gönül Yazar'la aşk yaşadığında o zaman? Anlamıyorum ben. Hayır, hiç evlenmeden çocukları oluyor. Tamam, onu anladım. Yani Erol, evlenmiyor. Sonra Belma Hanım'la evleniyor Erol Bey. hayır, zaten evli karısı Ah, var. teşekkür ediyorum. Yani Erol Simavi zaten evli. Gönül Yazar'dan çocuk yapıyor. O çocuğa da karısı mı bakıyor Erol Bey? İyi. Evet. Evet. Sonra O diyorsunuz ki Belma Hanım bakıyor. Sonra diyorsunuz ki sevgili seyirciler, Türk dizileri niye böyle senaryolar izleniyor? Hadi bakayım. Haydi buradan buyurun. Yok Yalı Çapkını niye izleniyormuş? Yok Aşk-ı Memnu'da bilmem neymiş. Niye izleniyor? Şimdi peki Belma Hanım'la Gönül Hanım'ın Bu arası da tabii onların da Sedat Simavi isimli bir çocukları var. tamam, okey, var da şunu söyleyeceğim sana Allah rızası için. Belma Hanım'la Gönül Hanım nasıl arası iyi oluyor peki? Yani şimdi düşünsene bak, yan yanalar. Yani şimdi kocanın başka bir kadından Evet. ilişkisi var. Ondan çocuğu var ve sen o kadınla aran iyi. Nasıl oluyor? Nasıl sorusunu evrene sormuyorum. Onu da Ya, o soruyorum. kadar iyi bir insanmış ki Belma Hanım. O kadar Tahmin iyi bir insanmış ki Belma Hanım. Yasemin'i büyütüyor. Gönül Hanım'ı da çok seviyor. Televizyonlarda, TRT'de izliyor. İşte sahnelerde görüyor. Artık her şeyi biliyor. Yasemin'i görmesi için yanına çağırırken de dost oluyorlar. Ha. Çünkü Gönül Hanım da kızını görecek. İşte. Bir şey soracağım. Kız o zaman Erol Simavi'de kızın şeyi. Ne derler? Velayeti. Anladığım kadarıyla değil mi? Tabii ya Belma Hanım büyütüyor zaten. Gönül Hanım sahnelerde. Çok, bak Onur, bir şey söyleyeceğim. Bu anlattığın şey çok ağır bir şey, farkında mısın? Yani hani tatlı ve mutlu Hayır, ama Gönül Hanım'ı bağlayın aynısını anlatır. yok, ağır bir şey derken yani bir kadın çocuğundan vazgeçiyor. Bu çocuğu doğuruyor. Çocuğa babası bakıyor. Tamam, yani okey, hani onu o Babası sahneleri, otelde. Babasının da eve gittiği yok. Babası oteli kendine ev yapmış. yani keşke Yasemin Simavi'yi tanıyor olsam. Keşke Yasemin Simavi ile konuşabilsem çocukluğuna dair. Amerika'da. Yani Amerika'da iyi çocukluğuna de bir dair, kızdır. yani kolay bir çocukluk geçirdiğini düşünmüyorum. Onur, bu anlattığı şey kolay bir şey değil esas. Tabii geçirmedi. Annesiyle çok kereler küs kaldılar. Olarak. Aslında annesi çok iyi niyetli bir insan Gülün Hanım. Gülün Hanım'ı yürekten tanımak lazım. Yok, o yani iyiliğini kötülüğünü asla haddim değil. Biliyorum, ben de çünkü vakit geçirdim. Küçük bir çocuk gibi. Yani gerçekten çok küçük bir çocuk, bir Aynen. genç kız, inanılmazdır. Ya inanamazsınız. Hani yanında sürekli şey hissedersiniz. Ben de onu söyleyeyim. Hani böyle onu koruyup kollamak, gerçekten küçük bir çocuk gibi, küçük bir genç kız gibi falan. Ama Yasemin Hanım'a bak şimdi. Annesi yanında değil, babası yanında değil. Seni kim büyütüyor? Babanın karısı büyütüyor. Evet. Yani Aynen gerçekten öyle. çok enteresan, çok enteresan. Yasemin Tabii Gülün Simavi, Hanım da görüyordur. Hatta daha ilginç bir şey var. Sedat Simavi kimle tanışıyor? Yok, evet, Sedat Simavi biriyle tanışıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Kızının annesi Gönül yazarı tanıştığı Hı. kişiyle evlendiriyor. Yok artık. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Erol Simavi'den Sedat Simavi'ye geldik şu an. Tamam mı? Sedat Simavi nasıl birini evlen? Evet. Anlamadım ben. İşte Sedat, biriyle tanışıyor. tamam. Sedat Simavi Erol Simavi'nin nesi? Ay, pardon, Sedat Ha? Simavi değil. Sedat Simavi onların çocukları. O Karıştırdım. ayrı. Erol Simavi yani. Ayrı, o Yasemin'in kardeşi. Yanlış isim o. Tamam, o Sedat zaman Simavi değil. Erol Simavi yani tamam. Gönül yazarın çocuğunun babasından bahsediyorum. Hürriyet gazetesinde kurucusundan. Gönül Yazar'ın çocuğunun babası Gönül Yazar'ı biriyle mi evlendiriyor? Evet. Hem çocuğunun annesi Gönül yazar hem de biriyle tanıştırıyor ve Gönül yazarı onunla evlendiriyor.
Bunun filmini falan çeksinler. Bunun filmini çeksinler, dizisini yapsınlar. Bak tabii çekilir, mutlaka çekilecektir ama bir şey söyleyeyim mi? Bu ne O da demek? Demek ki o zaman ne demek? zaten gazete var. Bir de TRT, herkes TRT'ye çıkamıyor. Nasıl söyleyeyim? Denetimden, Gönül Hanım hep denetimden geçer. Pırıl pırıl ses. Fakat Hürriyet gazetesi o dönem çok önemli. Ya şunu O biliyorum kadar bak. önemli ki. Fahrettin Aslan, Erol Simavi İşte ve Erol Simavi de burada var. Evet. Fahrettin Aslan, Erol Simavi ve Türker İnanoğlu'nun bütün Türkiye'yi tırnak içinde yönettiği bir dönem olduğunu biliyoruz. Herkesin kaderi, bu camiadaki kaderi bu üç kişinin dudaklarının arasındaymış. Bunu Tabii. biliyoruz. İşte bu kadar. İşte onu demek istedim. Sen benim ağzımdan aldın. Helal biliyorum. olsun Pelin. Ya Sacit abi çünkü çok net anlatırdı Sacit Aslan babasından ötürü. Bunu biliyorum. Ama ya Allah aşkına kimle evlendirmiş peki gönül yazarı ya Erol Simavi? İşte ya beşinci ya beşinci oluyor. Beşinci. Altıncı Amerika çünkü. E, beşinci eşiyle evlendiriyor. Sinan Bilsel diye biri sanırım. Ya peki bir şey soracağım. O da Yani 6 ay yani. doğal olarak Sinan Bey de 6 ay kadar yarışmacı sonra adaya veda ediyor kendisi. Yani Avustralya'ya gitmiş. Aylarca da gelmemiş. Haberi bile olmamış Gönül Hanım'ın. Gönül Hanım niye evlenmiş Sinan Bey'le peki? Aşık olmuş mu yoksa Erol Bey istedi diye mi evlenmiş? Meltem Miraloğlu hatırlıyor musun o kızı? Hatırlıyorum. Hani çocuk gelin oynadı, ben duyurdum, Amerika'ya gitti, evlendi falan. Evet. 3 sene falan ben bütün magazin programlarında bu olayı duyurdum. Birçok olaylar yaşadı. İşte Gönül Hanım da en son evliliğini kızının aslında yani Amerikan yani ABD vatandaşı olabilmek için biriyle evlilik yapıyor. Bu Sinan Bey değil mi? Bir sonraki. Hayır ondan sonra. Onun ismini bilmiyoruz. Bu ecnebi, yabancı herhalde bu. Fahrettin Akçaçınar. O da 1997 yılı. Yani en ecnebi dediğimin de en Türk ismi çıkması. Bak seninki çıktı. Kilisede evleniyorlar. İşte green card işlemlerini yapsın, ben de kızıma yakın olayım diye evleniyor. Fakat ne green card işlemleri yapıyor. Gönül Hanım orada ev kiralıyor. Amerika'da işte kızına yakın bir yer, eşyaları alıyor. Hep yuva kurmak için aslında fedakarlık yapıyor. Yani ama o da olmuyor. Sonra eşyaları satıp geri geliyor. Yani ne Ne var biliyor musun? ilginç değil mi? Vallahi aşkım dinlerken şöyle bir şey düşünüyorum. Yani çok genç yaşta bir şekilde sesi ve güzelliği ve yeteneği tartışılmaz olduğu için bu camiaya giriyor. Fakat şu anlattığımız hikayede o kadar yara var ki. Ankara Radyosu'nda yetişiyor. Bir de öyle sıradan değil yani en büyük sanatçılarımızdan. Yok orası kesin ama çok yaralı bir genç kız bir kadın var ya. Yani Allah aşkına anlattığı şeyler Çok da hani güzel çok, ama nasıl çok da bir güzel. İşte o taş bebek yani. başa bela o güzellik yani. Bu acaba nasıl hissediyordur geride? Aynen öyle, aynen. Ama Kızıyla işte arası uzaktan izleyenlerden bir tanesiyle evlenseymiş bence çok mutlu olurmuş. Bunların hepsi yani işte aslında bence aramamak lazım. İşte kızıma yakın olayım diye evleneyim. Yok Hürriyet gazetesinin sahibi olsun, yok medyanın sahibi olsun, yok şu olsun, zengin olsun. Yok, aşk olsun bence. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Erol Simavi'ye aşık olmuştur. Bu bir. İkincisi bir de o dönemde Tabii, ondan çocuğu var bir tane. benim bildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Erol Simavi o dönemde o kadar güçlü ki onun Tabii. seni istiyor. Ona hayır demek pek de mümkün değildir yani. Ben Erol Simavi'ye hayır deseydi Kimse. Herkes kimse o otelde ona geliyor. Yani kimler şimdi isim saymayalım. Evet. biliyorum. Yani o dönem o isteyip de ona hayır denebilecek bir durum söz konusu değil. O yüzden gönül yazar hayır da diyemezdi. Fakat tabii ki yani şu Tabii hikayeye ben bak. bir de Pelin'cim sana bir şey söyleyeceğim. Rezalet yani. Tabii.
Fehmi Tokay'ın bir eseri var, Bayati eseri. Ben çok kişiden, Müzeyyen Hanım'dan da dinledim. Hı hı. İşte gelinlik giydiği zaman, hatta numaradan gelinlik, sonra da şimdi son zamana da geleceğiz. Şöyle bir şey, benzemez kim Sesana diyorlar. Sesana diye bir şey yok. Gülün Hanım böyle okuyor. Benzemez Biliyorum. kim Sesana diyor. Yok, güzel okuduğuna Bu hepimiz çok var. önemli. Evet. Valla inan bana, şu anlattıklarındaki dramdan dolayı şu Bir de an topuklarını duydum. Topuklarını da Bülent Ersoy'dan duydum. Bülent Hanım hayatımda gördüğüm en güzel topuk dedi. ne topu, ayak Ayak topukları, ben böyle bir pes pembe topuk görmedim dedi. ben bir gün şurada normal bölüm çekelim Onur'la, vallahi billahi ismimi Mahmut yapacağım ya. Topuk. Bir şey, Bülent Ersoy'u buradan selamlar, sevgiler. Ben de çok seviyorum ve çok takdir ediyorum. Çok da saygı duyuyorum. İsmini zikrederken de dikkatli oluyorum. Ama enteresan bir iltifat, yani topukları. Ayakları küçük. Çok küçük ayakları var. Ben de gördüm. Çünkü ben bir çekim yaptım. Çok da Ayakkabı, güzel. Topuklu ayakkabıları ayakkabı ben yakışıyor. ben giydirdim Zaten o seyirci. topuklu ayakkabılar çok Şu kadar yakışır ayağı var. ona. Yani Ortaköy'de bir yürürdü. minicik ayakları var Şimdi ya. kocalarını bırak, aşklarına gelelim, Ben çok aşklarına. üzüldüm. Bir de bunun üstüne aşk turu mu var kocalarımızın? Aa, Buyursunlar. tabii bunlar kocaları. Bir de Aşkları aşkları var. çok hoş. Yazdım. İşte İkinci birincisi kağıdı. bendim. Birincisi bendim. Ha, tabii ki çok, açılışı çok iyi yapmış. İkinci kim? Yaşar Aptekin'miş. Ha, haydi bakalım. Şu Gönül Hanım gerçekten tercihleriyle, doğru Bak başına ne tercihleriyle geliyor kumaştırıyor. anlatacağım. Ne geliyor? Ah, bir şey söyleyeceğim yalnız. Tolga Savacı'nın yakışıklılığına bakar mısın? Şimdi burada Tolga Savacı'yı herkes İşte görüyor. burada da Tolga Savacı, Bak, Yaşar Aptekin. nedir Gönül Yaşar Hanım Aptekin? tabii Yaşar Aptekin'e aşık. Nasıl? Bu ne yaşanıyor, anlatsana. Yaşar Aptekin'e çok aşık. Nasıl tanışıyorlar, O anlatsana. zaman da Onurcuğum. bir mankenlik ajansı var. Sanırım Atilla Kalpakaslan'ın. Tam Evet. bilemiyorum da ben öyle hatırlıyorum. Hı hı. Atilla Kalpakaslan hatırlar mısın Pelin? Hatırlıyorum. Onun sağ kolu Ethem diye biri vardı. Tanır mısın? Duymuştum. Ben de onlarla çok konser verdim. İşte 90'lı yılların zaten mankenler meşhurdu. Ethem benim eski arkadaşım. Tabii Ondan. ben o dönem ben yokum. O dönem Demet Akalın da daha yeni giriyor. Yaşar Aptekin'in yanında oturuyorum diye Demet Akalın bir korkuyor. Gönül Yazar geldi diye Demet Akalın gardıroba saklanıyor. Bu Demet Akalın'ın Yaşar Alptekin'in kanepesinde yaşadığı bir dönem. Biliyorum bunu. Çok da anlatırlar. O Gölcük'ten arkadaşıymış. Çok sahip çıkmış. Yaşar Alptekin tabii şimdiki Yaşar Alptekin'den bayağı bir farklı, gördüğünüz gibi. Aşık olmuş Tabii. gerçekten. Ama ne oluyor? İşte Gönül'ün son aşkı. Diyor ki özel uçak tutup İzmir'e tatil yapmaya Hayır, gittiler. son aşkı değil. O dönem son aşkı yani. Bayağı bir aşık olmuş anladığım kadarıyla Yaşar Alptekin. Olsun tabii ya. Hiçbirinden mutlu olamamış. Hepsi başka türlü amaçlarla yanına yaklaşmış. Yani olsaydı keşke. Ama bu çocukta da sorun vardı zaten. Allah Allah, ne gibi? Var tabii canım. Bir şey söyleyeceğim. Yurt dışına gidiyorlar. Gönül Yazar onu Engin Koç'un odasında basıyor. Yani Engin Koç'la, yani Engin Koç'un arkadaşı Engin Koç'la manken ve o zamanın mankenlerinden. Evet. Basıyor derken tam nasıl basıyor Allah aşkına? Yani bu Gönül İşte Yazar. aynı odada basmış. Yani ondan sonra da bırakmış. Kendisi de zaten anlattı bunu. Ben de yıllar önce 1997 yılında işte Ozan Orhon program, o zaman Ebru Şallı ile evliydi. Hatırlıyorum. Yine Atilla Kalpakaslan mankenleriyle konsere gitmiştim. Çok dejenere hareketleri vardı zaten hepsinin. Ben gözümle görmüştüm. Şimdi hoca olmuş, öyle olmuş. Evet. Şu an yani Yaşar Alptekin'in şu an yaşadığı hayat
şu anlattığın şeye uzaktan yakından şey olamaz. Yani hani Sen onu bırak Pelin'cim. Sonra Zeki Müren'le nişanlanıyor. kim? Gönül Yazar. Hayır. Kim? Yaşar Yaşar Alptekin. Alptekin. Ama ya artık çıktı bu ya ama gerçekten Yaşar'ın haline çok üzülüyorum bak. Gönül Yazar, ben Yaşar'ı çok kısa zamanda tanıdım ve sevdim. Hakkında iddialarda bulunacak kadar bilgi sahibi değilim ama bilenler var. Hmm. Yani Yaşar Alptekin zaten ama anladığım kadarıyla tövbe ettim ben falan da diyor. Yani o Tabii. dedikleri Evet. hayattan Sonradan. bayağı Yaşar bir Alptekin işte Zeki Bey'le nişanlanıyor. Kuruçeşme'de nişan oluyor. Gönül Yazar da nişana gidiyor. Düşün. nasıl ziyaret davetli olarak gidiyor. Evet. Tabii. Çünkü Zeki Müren bak işte Zeki Bey'le Gönül Hanım Gördüm. ne kadar güzeller. Zeki Bey imzalamış. Bu fotoğraf Zeki Müren de Gönül Yazar'ı çanta gibi yanında gezdiriyor. Neden ya? Hoşuna mı Bunun gidiyor? nedeni ne? Acaba kim bilebilir ki? Ne bileyim ayol, ben şu dinlediğim şeyleri zaten gerçekten hani hani biz marjinaldik Yani sevgili seyirciler. şimdi Böyle hemen olsun. şöyle anlatayım. Anlat Güzel Allah. bir kadın olunca yakışıklı erkekler hep masaya geliyor. Geliyor canım, gelen gelir. Yani gelenden bize ne? Biz kendi niyetimize bakalım değil mi acaba? Ayrıca da İşte masaya ben anlatmaya çalıştım. Artık kim nasıl anlayacak bilmiyorum. Gönül Hanım sol tarafa değil de yani benim sağım sizin solunuz değil de öteki tarafa mı bakaydınız acaba? Şu Tolga Savacı orada pırıl pırıl, Allah rahmet, şu güzelliğe bak, şu O kaliteye. da, o da Hülya Avşar'la film çekmişti değil mi? Evet ama sonra Nermin Bezmen'le değil mi? Uzun sene ilişkiler Nermin Hanım Tabii hem ne büyük hala aşk. paylaşıyor. Nasıl Tabii. nasıl güzel bir aşk yaşadı. Bu tarafa mı baksaydınız Gönül Hanım? Hep yanlış tarafa mı baksaydınız? Bence de işte yanlış olmuş. Biraz Yanlış olmuş. tatlı da olmuş. Ama buradaki güzelliğine bakar mısın Gönül Yazar'ın ya? Sharon Stone gibi ya. Vallahi billahi maşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Aradaki yaş farkı çok muydu Onur? O da çok kesin konuşulmuştur. Bizde böyle yaşı geçkin, yaşı daha büyük kadınla genç erkek aşkını biz nedense kabul edemiyoruz da kesin oradan da laf etmişlerdir bence. Tabii. Yani çok büyük bir yaş farkı var. En az 30 vardır. Peki Yaşar Alptekin Gönül Yazar'ın parasını yedi mi? Bunlar hep öyle şeyler yaptılar. Zeki Müren'i de yemiştir. Ayağı kokuyor diye evden kovdu Zeki Bey. Kimi? Yaşar Alptekin'i. Tabii. O kadar bari bir... Sırf ayağı kokuyor diye nişanı bozmuş. Yalan değil. Yani bunların hepsi gerçek. Yok, yalan olmadığını farkındayım. Sadece küçük çaplı şokları neymiş bu kadar, demek ki bir ayak parfümü, zartı bakımı bir şeylere bakaydınız diye. Spora gidiyormuş o zaman. Zeki Bey de Gönül Yazar'ı tabii çok seviyor ama Gönül Hanım da o kadar güzel ki yakışıklı erkekler masaya gelsin diye yanından ayırmıyor Zeki Müren de adı gibi zeki. Abi ya sen diyorsun ki Gönül Yazar çok güzel olduğu için onu görünce adamlar masaya sinek gibi gidiyor. İşte ben bunu anlatmaya çalıştım. Sen anlamadın Pelin. Zeki Müren de diyor ki ona gelenlerden ben de diyor toplarım diyor yani. Şimdi Allah rahmet eylesin. Onu diyor herhalde. Diyor yani. Yani tabii. Bu şey gibi olta, değil mi? Balık avlamak gibi bir şey yani. Anlaşıldı. Çok güzel. Bazı şeyler hiç değişmiyor sevgili seyirciler. Peki, Ama Zeki Müren de birçok o dönemin ismi de önce Gönül Yazar yeni bir şarkı bestelenir ya. Yepyeni sıfır bir şarkı. Gönül Hanım okuduktan sonra yorumlayabiliyorlar. İşte o kadar da değerli. Hepsi bir Gönül Hanım okusun bir duyalım. Yani kadın sadece güzel diye şey yapılmıyor. Çok da yetenekli bir yandan. Tabii. Ne yapsın Gönül Hanım? O da az solist olabilmek için tabii ki işte böyle. İşte ödün vermeden hiçbir şey olmuyor. Ödünün hası bu. Yani ödül Aynen. çok büyük ödünler yani. Çok büyük ödünler. Peki tabii. en son ne zaman? Onun için ben niye oralara gelemedim? Ben niye ünlü olmadım? Kimse demesin yani. Çok büyük bir eğitim başta, ikincide böyle bir emek lazım. Emek lazım. Bazı şeyleri... Eğitim de ama Gönül Hanım Ankara Radyosu'ndan.
Yani şimdi de bazı şeyleri de gözden çıkarmak lazım. Hani günümüzde de hiç çok bir şey değişmiş değil ve durumda değil sevgili seyirciler. Yani şu operasyonlardan falan da Tabii. yani neler çıktı? Demek ki neymiş? Yani ben niye ünlü olmak istiyorsanız bir takım şeyleri ne yazık ki göze almanız gerekiyor. Cesur, O zaman mangal. biraz daha değişikmiş. Gönül Hanım şey diyordu. Samanlıktan kaldıramadım, samanlıkta zühtü diyordu. Şimdi aynalı odalar içinde herkes takip ediyor. Şimdi de odalar aynalı. Hani Aynen. aynaya bakıyor herkes yani. Şimdi de çok farklı değil. Peki en son ne zaman konuştun Onur? Nasıl? Yani En son bana kızdı. niye? Onu da açıklayayım buradan. Heh, Bazı sosyal medya adresleri, bazı hani medyalar var ya, tamam. entübe edildi diye duyurdular. Durup dururken hastalık yokken. Ben hiç haberim yoktu. Hemen Evet. aradım. Ulaşamıyorum. Böyle kötü haberler duyuyorum. İnşallah doğru değildir. Öyle bir şey varsa acil şifalar dilerim dedim. Ama bütün gazeteler benim yazdığımı yazdı. Sanki ben entübe edilmiş dedim zannetti Gönül Hanım. Aşkım sen felaket tellalı diye ünlü olduğun için böyle durumlarda hemen senden önce insanlar haber almak istiyor ya. O yüzden olabilir. Senin üstüne kaldı. Yani Gönül Hanım'a etrafında da yanlış insanlar var. Bir tane çok iyi bir insan var senelerdir ama yanlış insanlar da var. İşte Onur Akay Tarık Akan'ı da öldürdü. Cüneyt Arkın'ı da. Ben hiç onlarla ilgili hiç haber yapmadım. Gülün Hanım Beyaz TV'ye bağlanıp böyle söyledi. Peki bir şey soracağım. Şu an aranız nasıl? İyi. Ha, bu bölümden sonra kızacak mı sana Ben onlar? sana aşığım dedim. O da dedi ki ben de seni sevgilim dedi. Ama Artık bu... Peki bir şey söyleyeceğim. Bu bölümden sonra kızar mı? Bu anlattıklarının anlatılmasından rahatsızlık duyar mı? yok, yok. Gönül Hanım bunları bana özel anlattı röportajı. Hatta devam edelim mi? Edelim, buyursunlar. Aşklarını konuştuk. Ben şunu merak ediyorum. Kızıyla arası nasıl gerçekten? Peki Gönül Hanım, şimdi şu önemli bir soru değil mi? Gönül Yazar kaç yaşında? Ben sormam ayıp olur diye korkuyorum sormaya şu an. Kaç yaşında? Söyleyeceğim mi gerçeği? Peki belli bir yaşta. Evet, evet, çok çok da güzel yaşlandı zaten. Peki kim var yanında? Nasıl yani nasıl evdeki işlerini yapıyor? Ortaköy'de bana çok yakın oturur. Orası dubleks, terası var. Nasıl işlerini yapıyor? Nasıl yapıyor? Pazar günü kimse yok yanında. Diğer günlerde üniversitede bir kız alıyor. Ha, Yıllardır. Her gün geliyor. O da onun eğitim masraflarını karşılıyor. manevi kızı gibi esasında olmuş o. Evet, Yani evet, evet. Gizmo'yu gezdiriyor. peki bir şey söyleyeceğim. Ailesi yani kardeşi, kuzeni, akrabası falan var mı? Hani aile durumu nasıl? Kızı dışında akrabası var mı onun? Görüştüğü. Evet, ama görüşmüyor. Neden? Küs mü? İşte Türk filmlerini seslendiren en meşhur zaten ama çok üzdüler Gönül Hanım'ı çok. Neden? Küs mü ya akrabalarıyla da? Evet, küs küs. Yasemin'le bile bazen ama şimdi arası iyi diye biliyorum. Yani Ama ben mirasını Yasemin'e bırakmayacak. kime bırakacak? Evet, bunu yazalım. Gönül yazarı, bunu Bülent Ersoy için de sormuştuk. Gönül yazarın vasiyeti belli mi? Ne yapacak? Seninle konuştu mu? Tabii konuştu. Ne Bu yapacak? konuyu ben sordum. Kızı zaten Erol Simavi'den dolayı çok zengin. Hem Sedat Simavi oğlu Erol Simavi'nin hem de işte Gülün Hanım'ın kızı Yasemin'e kaldı bütün miras. İki kardeşe yani. Tamam. Peki Onun hiçbir ihtiyacı yok. Ondan dolayı da Gülün Hanım da ben de LÖSEV'e bırakacağım dedi bana. mirasını LÖSEV'e bırakacak. Okay. Evet, yani babası tarafından o kadar çok miras bırakılmış kıza anası da mı bıraksın dedi bana. Vallahi öyle dedi, yemin ederim. Yasemin Simavi Türkiye'ye geliyor mu hiç? Gelmiyor. Annesine karşı hep şey vardı. İşte annesi tabii böyle bir çılgınlıkları da vardır ya Gönül Hanım'ın.
Yani çılgınlıklarının dışında büyürken yanında olmamış olmasına kızgın olabilir mi acaba? Yani o da bir ihtimal. Yok, Çok Gönül Hanım'la ilgisi yok onun. Onun Erol Simavi ile ilgisi var. Gönül Hanım ya, sahneyi erken bırakmış biridir. 1992 yılı sanırım bırakıyor. Sacit Aslan'ı kıramayarak bir kez daha çıkıyor. Ondan sonra da bir daha da çıkmıyor. Yasemin farklı yetiştiği için ya da farklı anlatıldı. Bilemiyorum. Yani Gönül Hanım'da suç yok, söyleyeyim. farklı anlatılmış olabilir. Ben gerçekten yani Yasemin Hanım'ı tanımak, konuşmak çok isterdim. Bu bölümden sonra belki izler bu bölümü. Buradan da seslenmiş olayım. Hakikaten enteresan deneyimlerle dolu bir çocukluğunuz olduğunu düşünüyorum. Peki Gönül Yazar'la ilgili başka ne konuşabiliriz diye düşünüyorum şu an. Aşklarını konuştuk, evliliğini konuştuk, vasiyetini konuştuk. Sağlık durumu iyi diyorsun. Yani korkacak bir şey yok. İyi, Böyle biraz haberler zayıfladığını duyuyorum. ama Ama sağlık durumu iyi yerinde. iyi. Evet evet. Şeyi hep Sözlü TV izler sürekli. Tahmin edebiliyorum onu. Bu bölümü de Evet. inşallah izler, ona yollarız. İzler İzler. izler. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Yasemin de tabii ki evlendi. Sorunu var biliyorum. Var var. O işte nasıl söyleyeyim, o da biraz rahatsız. Otistik böyle. Tamam. Ha, torunu. Ona da boşandığı kocası bakıyor Yasemin'in. Ha. Yasemin Hanım ne yapıyor? O da ona işte çocuğa baktığı için ev aldı. Altına son model jip de aldı. Adamın işi yok. Neden? Otistik çocuğa adam bakıyor diye. Yani tüm masrafları Yasemin yaptı. Yasemin çocuğu böyle arada sırada görüyor. Yani bir iki gün alıyor yanına. Öpüyor, kokluyor. Anne tabii seviyor. Sonra da yolluyor yine eşine ya babasına. Ama işte Yasemin'in bence hataları büyük. Yani ben hani bir şey söyleyemiyorum. Sadece Gökhan Çınar, sevgili Katarsis Gökhan Çınar, onu aşağıya tekleyin. Gerçekten Gökhan Bu seni sözlerimde bir tane yalan varsa bir mesele var. ben var ya, Estağfurullah. en sevdiğim sanatçıyı anlattım bugün. En sevdiğim, böyle deli gibi sevdiğim. Yok, farkındayım. Biz çok başka bir Gönül Yazar dinledik bu arada. Hani şey anlamında çok dedim ya, esasında o böyle şen şakrak dünya Tabii güzeli, arkada neler neler neler. çok dramatik bir hayat. Çok acı Evet. çekmiş Ama gerçekten. girince de şöyle diyor. Gözümde özleyiş, gönlümde acı diyor. Bazen de uslan artık deli gönül diyor. Valla Çok ya, özledim onu. Keşke sahnelerde olsa. Keşke. ya bu saatten sonra yapmayacağını tahmin ediyorum. Tabii, tabii, tabii. Ama yani şöyle söyleyeyim, bölümün sonuna geldik. Kapatırken şunu söyleyeyim onu. Şimdi bu tarihe geçecek dedik ya girerken, hani bu bölüm. Gerçekten hani çok ciddi bir profil, çok önemli bir portre ve farkındaysanız çok da zor bir hayat. Çok ödülleri olan, çok göz önünde, çok şahane ama bir taraftan da gerçekten çok zorlanılmış belli ki, çok gözyaşı, çok yalnızlık, çok ayrılık, çok acı da barındıran bir hayat yaşamış ve yaşıyor Gönül Yazar. Allah uzun ömür versin diyorum Gönül Yazar'a tabii ki. Çok Amin. Allah uzun ömürler uzun ömür versin. versin. Kızıyla birlikte, torunuyla birlikte, sevdikleriyle birlikte uzun ömürler versin diyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum Onur Beyciğim. Bu keyifli portre bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonrakinde kimin kulaklarını çınlatırız bilmiyorum. Bir sonrakinde bence ben onu seçtim. Hiç kimsenin bilmediği şeylerle Gönül Akkor olabilir. Olur. Olur. Yine böyle Türkiye'ye şaşıracak mıyız? gelmiş en büyük seslerdendir. Zaten Gönül Yazar da Gönül Akkor'a aşıktı sesine. Tamam. Tamamdır. O zaman bir sonraki Ya da bölümde Muazzez Abacı olabilir. Kaybettik. Anlarız hem de. bir şey söyleyeceğim. Muazzez Abacı da muhteşem olur. Bu Evet. ikisini Ben Muazzez Abacı'yı da çok özel bir şekilde anlatırım.
Tamam. O zaman bir sonrakini Muazzez Ay söyleyemedim. Obacı olarak Allah rahmet eylesin. Hazırlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Onurcuğum. Efendim Ben kanala teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Efendim kanala abone olursanız, paylaşırsanız, bu bölümü de bir kenara atarsanız, çünkü gerçekten Gönül Yazar Türkiye'de bütün jenerasyonların bilmesi gereken bir isim ve çok da enteresan bir hayat hikayesi dinledik. Özellikle yorumlarda terapist olanlar varsa izleyenler arasında yorumlarda yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi buradan da Gökhan Çınar'ı tagleyin, yazın. Katarsis Gökhan. Kesinlikle el atman gereken, kesinlikle incelemen gereken bir profil konuştuk burada. Herkes kendine dikkat etsin. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.